tıbbi terminoloji olarak geçiyor ve ben tıbbi sekreterliği şöyle bir araştırırken de en çok karşıma çıkan ifadelerden bir tanesiydi. Neleri barındırıyor bu terminolojiye baktığımızda? Şöyle tıbbi terminoloji dediğimiz aslında derya deniz. Ama bir tıbbi Evet. sekreterin bilmesi gereken tıbbi terminoloji ise biraz daha spesifik bir alan. Zaten yakında enstitümüzde tıbbi terminoloji eğitimimiz de olacak. Süper. Onun haberini de vermiş olalım. Bu tıbbi terminoloji hekim ve hasta arasındaki iletişim sürecinde kullanılabilecek temel spesifik terminolojiyi barındırıyor. Bu hastaların öykülerini, hastalık geçmişlerini alırken bu ifade ettiğimiz şeyler, normalde bunun bir kavramsal adı var. Veya bu dosyaların içerisinde hazırlanan raporlamalar, bir hasta hastaneden ayrılırken bütün işlemlerinin özetini içeren bir rapor, epikrizler, anamnezler, yani bir tıbbi sekreter çalıştığı süreç içerisinde hekimle veya diğer sağlık personelleriyle çalışırken bazı kavramsal çerçevelere hakim olması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz tıbbi terminoloji bu. Temel bir anatomik yapıdan bahsetmiyoruz tıbbi terminolojide. Ancak tabii ki ne kadar ayrıntı bilinirse o kadar iyi. Çünkü şöyle bir handikap var. Tıbbi sekreterler sadece görev tanımlarında yazılı olan mesleği yapmıyorlar. Buna buradan eğitim alıp sertifikayla işe girmiş olan arkadaşlarımız da dahil ki onlar da paylaşıyorlar sertifikalarıyla işe girdiklerini vesaire. Biz de çok mutlu oluyoruz bu durumdan. Ve şöyle mesela hekimin normalde kendisinin yazması gereken bir anamnez var diyelim. Anamnezde hastalık geçmişi, hastalık öyküsü. Eğer hekimin yanında bir asistan varsa, bazen hastanelere gittiğimizde poliklinik odalarında hekimin yanında bir asistan görürüz. Evet. Hatta bilgisayar başında olan bir asistan görürüz. Hekim yanında oturur bazen. Böyle çok denk geldiğimiz olmuştur. Aslında bu son zamanlarda minimuma indirilmeye çalışılıyor. Çünkü yazım hatası olabilir. Bir tıbbi sekreter bir hekim kadar tıbbi terminolojiye hakim olmayabilir. Çünkü hekim orada bütün terminoloji ifadelerini kullanarak hastayla ilgili bilgileri yazmasını istiyor tıbbi sekreterden. Ancak tıbbi sekreter tam anlamıyla o terimlere hakim olmadığında yanlış bir harf bile farklı bir şeye sebebiyet verebilir. Çok gitti. Evet, sonuçta sağlıktan bahsediyoruz. Nasıl ki sağlıkta zaman önemliyse sağlıkta raporlama, kayıt da çok önemlidir. Bir harfin o kadar büyük bir değişikliğe sebep olabileceğini tahayyül bile edemeyebiliriz ama gerçekten bir harf çok şeyi değiştirebiliyor. Bu yüzden bu bahsettiğimiz terminoloji aslında dokümantasyon süreçlerinde tıbbi sekreterin hekim veya hekim tıbbi sekreter arasında veya hekim diğer çalışanlar arasındaki iletişimi sağlaması için kullanılabilecek düzeyde olması gerekiyor.